Bu videomuzda mükemmel sigara nasıl sarılır onun hakkında konuşacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayalım. Hazırsanız videomuza başlayalım. İlk olarak saracağımız tütün kaliteli olması lazım. Ya da her ne saracaksanız. Ucuz tütün asla kullanmayın. Hani hiç güzel olmaz. Sonra ikinci olarak kağıt seçimi. Kahverengi kağıt var, beyaz kağıt var biliyorsunuz. Beyaz kağıt kullanmayın. Türk malı kağıt kullanmayın. Dandik kağıtlar var mesela. Onları asla kullanmayın. Bilinen markalar kullanın. Gördüğünüz gibi Rav, Gringo, OCB, Smoking tarzı markaları kullanın. Bunların da beyaz versiyonu değil, kahverengi versiyonu şu şekil. Kahverengi kağıt kullanın. Şöyle. Kahverengi kağıt kullanın. Gördüğünüz gibi. Kahverengi kağıt kullanmamız nedeni beyaz kağıt kullanmamak için. Bunlar ağırlaştırılmamış ambalaj kağıt olduğu için içerisinde hiçbir kimyasal yok. Direkt ağacı kağıt yapıyorlar. Beyazlaştırmak için klor kullanmıyorlar. Diğer beyaz kağıtlarda klor kullanılıyor. Klor kullanılıyor. Bu da bizim Gringo'muz. Bu kağıtlarını kullanabilirsiniz. Şöyle organik hemp var. OCB'nin. Bu da güzeldir. Bunun büyüğünü bulursanız, büyüğünü bulamazsanız bu kağıdı büyütün. Bunun video kanalda var. Şöyle bir kağıt. Şöyle göstereyim yakından. Şöyle bir organik hemp, yani kenevirden yapılmış kağıt. Tamamen doğal. Bu kağıtlar doğal olduğu için ağır yanma yapar. Hemen böyle yanmaz diğer kağıtlar gibi, beyaz kağıtlar gibi. Ve sadece içindeki tütün yanar. Bu kağıt yavaş yavaş yanar. Slow burning denilen olay gerçekleşir. Tekrar söylemiştik. Kürk malı kağıtları kullanmayın çünkü onlar ağır oluyor. Ucuz ürün kullanıyorlar. İçinde kimyasal çok oluyor. Yani içtiğinizde anlarsınız ne demek istediğimi. Tütünü ayıklamak için ya da diğer şey ayıklamak için böyle grinder kullanabilirsiniz. Şu şekil. Bunun da videosunu koymuştuk. Bununla grinder ayıklarsanız daha iyi olur. Daha iyi olacak sizin için. Daha kolay. Hem daha güzel yayılır. Bir diğer konuda sarma tekniği. Nasıl sararız? Elle sararız. Böyle makine var. Bu tarz makineler. Bunun 110 milimlik olanından alırsanız 110 milimden, bu 70 milim. Bu küçük kağıtlar için gördüğünüz gibi. Küçük kağıtlar için. Bunu da böyle büyük sarmak istiyorsanız bu makinelerle. Bunların 110 milimlikleri var. Plastik olabilir, metal olabilir. Onları alıp sarabilirsiniz. Daha kolay işinize gelir. Sarma işlemi bittikten sonra diğer konuda zıvana. Yani filtre. İşte bu tarz zıvanalar, bundan kullanabilirsiniz. Hazır filtreler, zıvanalar. Böyle. Bu da adamlar işaretlemişler. Şöyle sünger filtremiz var. Bunlardan kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Kendi kestiğiniz, bulduğunuz güzel kağıtlardan yapabilirsiniz bu şekilde. Hani işinize yarayacaktır. Bir de sararken en önemli nokta ne çok geniş ne çok geniş ne çok sıkı olarak sarın. Çünkü eğer gevşek, yani geniş sararsanız kağıdı, bu sefer kağıt bol olduğu için yandan yanmaya başlayacak. Yani yol almaya başlayacak denen olay olacak. Eğer çok sıkı sararsanız da duman gelmez. İçeride nemlenme olduğu için iğrenç bir tat alır ve hiçbir şey zevk alamazsınız. Spliff sarmayın. Spliff denen olay da tütün karıştırarak sarılan sigaralar. Tütün koymayın. Eğer elinizde ürün çok varsa, sağlamsa tütün karıştırmayın. Normal saf olarak için. Hepsi bittikten sonra da en son ateşleme işlemi, yakma işlemi ne geldi sıra. Bu tarz çakmaklar kullanmayın. Şu tarz manyetti varsa böyle tarz çakmaklardan kullanın. Şu tarz böyle gördüğünüz gibi. Bununla ilk başta yakıp ateşleyebilirsiniz ama sonra hep bununla yakın. Çünkü bununla yaktığınız zaman, bu çakmaları yaktığınız zaman sadece içindeki tütünü yakar. Eğer bunu kullanırsanız bu kağıdı yakar. Kağıdı yakacağı için de direkt yol almaya başlar. O yüzden kötü olur. Başka bir şey gelmedi aklıma. Bu kadar bildiklerimi aktardım. Sormak istediğiniz soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Instagram sayfam açıldı. Oradan yazabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Sizin istediğiniz bir konu varsa onun hakkında video yapabiliriz. Video bu kadardı. İyi yıllar dileriz.